Merhabalar sevgili dostlar, nasılsınız? Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Ben bu hafta sonuna keyifli başladım. Güzel uyudum çünkü. Güzel uyuyunca keyifli kalkıyorum. Beni aç bırak, uykusuz bırakma. Uyku benim için çok önemli ama çok uyumak değil yani kaliteli uyumak çok önemli. Şimdi nasıl başlayalım? Mabel Matiz'le başlayalım. Mabel Matiz dün gitti ifade verdi sabah. Akşamına da Harbiye konseri var. Harbiye konserleri de hani bir deyim vardır ya. Bir sanatçının namusudur yani. Orada böyle aslan gibi çıkacak, kendini gösterecek. En son en çok basının hücum ettiği, en kaliteli A Plus grubun izlemeye gittiği yer Harbiye açık havadır. Mabel Matiz sonra akşamına Harbiye'de sahne alırken kırmızılar içerisine dayanamıyor bir açıklama yapıyor efendim. Sabahına da biliyorsunuz adliyedeydi. Verelim bakalım neler demiş. Hepimizin malumu. Adliye koridorlarından Harbiye sahnesine çıktım. Her konserimde az biraz Leyla'yımdır. Gelenler bilir, böyle ara sıra gözlerim dalar ya da gözlerim dolar, ara sıra gülerim olmadık anlarda falan. Bu akşam daha farklı bir yükseklik var. Yani bu duygu durum değişikliklerini daha sık görebileceksiniz zannediyorum. Çok filtrelemek, durdurmak da istemiyorum kendimi. Bütün kırılganlığımı size açmak, kalbimi size açmak istiyorum. Bu çok güzel ama bir de o kadar tehlikeli bir şey biliyor musunuz? İnsan kendini kırılganlığıyla kalbini, sevdiklerini, herkesi kendi gibi sanıp açtığı zaman gerçekten, gerçekten o kadar çok şeye maruz kalabiliyor ki. Herkese kendin gibi zannediyorsun, doğal oluyorsun, neşeli oluyorsun, neşesiz oluyorsun, her ne olursan olduğun gibi oluyorsun. Ki en sağlıklı ruh hali kendini zannettiğin kişiyle başkalarının seni gördüğü kişi ne kadar yakınlaşırsa o kadar ruhi dengen var demektir. Yani burada Mabel büyüklük yapıyor ama şöyle bir avantajı var. Bu kadar hırpalanmasına ve yıpratılmasına rağmen o bir sanatçı. Onun bir kemik kitlesi var. Umuyoruz da işte bunca yıl devam ettiği sanat kariyerini ki mütehassıp bir aileden çıkıp evrittiği bu kariyerine de devam eder. Şimdi efendim bir başka trajedi 22 yaşında çok da güzel bir kız. Fenomen olup motosiklet tutkusuyla çok da kaliteli bir ailesi var, düzgün bir ailesi var. Motosiklet tutkusuyla bizim tanıdığımız ve maalesef 22 yaşında hayatını yine o motosikletin üzerinde kaybeden Ceyda Yakova'nın motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Bir saniye. Bir saniyede her şey olup bitiyor. Çünkü mıcıra saplanıyor teker sürat yaparken ve orada bir levha var. Belki o levha olmasa bakar mısın şansa işte. Ne sıklıkta levha olabilir ki? İşte o levhaya çarpıyor. Bütün bedeniyle maalesef. Kas kamerasından görüyorsunuz. Tam gaz giderken burada tabii işte insan o motorun üzerine bindiği zaman sanki kendini motorun efendisi. Kedi çıkmaz, mıcır çıkmaz, araç çıkmaz, dikkat dağılmaz filan zannediyor ama öyle değil işte. Çünkü maalesef işte bu da çarpılan tabela. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Arabada, emniyetli bir arabada hiç olmazsa senin bir kaputun var değil mi? Kaputun içindesin, bir makine var, bir kaput var, bir destek var. Motosiklette ise kaput sensin. Vücudun yani. Çarptığın yer direkt vücuduna. Çok tehlikeli. Ben Alaçatı'da yaşıyorum biliyorsunuz. Onlarca kaza. Akla gelir gibi değil. Akla gelir gibi değil. Ben de sizleri görünce çok mutlu oluyorum. Can arkadaşlarım, hoş geldiniz. Saçlarımı maalesef kısa kestiremeyeceğim Arzucuğum. Yıllardır başkalarının istediği şekilde saç, baş yaptım. Şimdi ben bunu bir de böyle tuzlu su spreyiyle mıncıklıyorum. O kadar güzel, dalgalı, modern ve buraların havasına uygun duruyor ki İnan Arzucuğum sen rica ettin diye saçımı kestirmeyi düşünmüyorum. Çok seviyorum hatta makas değdirmiyorum. Şimdi bu gencecik ölümün ardından anne.
Anne ve baba. Bir şekilde tabii çok üzünlüler ama anne yani konuşmaları çok hoş. Bir vereyim dinleyin. Kızımın bile hatası yoktu kazağında. O çok güzel kullanırdı o motorunu falan. Çıkın şimdi sokağa. Ceyda yok ama deyin. 2 gündür bu mahalledeki çocuklar yemek bile yemiyormuş. Kahvaltı bile yapmıyormuş. Az önce söyledi anneleri babaları. Ceyda çok seviliyordu. Yaklaşık 1,5-2 ay içerisinde sanırım herkesle vedalaştı. Ben hikayelerini dinledim herkesten. Herkesle vedalaşmış. Rabbim ona herkesle vedalaşabilme süresini ve zamanını ve fırsatını vermiş. Rabbimin emanetini ona geri verdim. Asla isyan etmedim. Motor merakı ve motor sevdası bir. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı. Bir küçük kaza geçirmişti daha önceden, kolu kırılmıştı. Kendi parasını kazanarak motoru aldı. Daha sonra beni şöyle ikna etti. Hani okula gidiyor geliyor, işe gidiyor geliyor. Orman yolunda kaza anında da yüzle tekerlek mıcıra giriyor. 1 saniye içinde direk var orada, tabela, yön direği. Direğe vücuduyla çarpıyor. Çok seveni varmış. Hani açıkçası ben bu kadarını bilmiyordum. Arkadaşlar çok tehlikeli. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani burada anne ve babanın serinliğine de şükürler edelim. Olgunlukla karşılamışlar bu olup biteni. Kız hızlı yaşamış. Bazen bilmiyorum yani niye yaşamı hızlı tüketiyoruz? Sona hızlı ulaşmak için mi? Yaşamı idareli kullanan, kendine sakınan insanlar da uzun yaşıyor belki. Her şeyi küçük yaşıyorlar. Parayı küçük, her şeyi idareli, yemeği de her şey böyle minik çok uzun yaşıyorlar ama bazıları hayatın kendisinden de büyük. Öyle İngilizce larger than life diye bir deyim vardır. Acaba mı? Bilmiyorum yani işte. Ne diyeceğiz? Kader diyeceğiz, alın yazısı diyeceğiz ve geçeceğiz. Kader alın yazısı anladık arkadaşlar şimdi. Bu kızın motosiklet tutkusu var. Şimdi normalde hepimizin kapının önüne çıktığında kazayla ölme ihtimalimiz var. Yüzdeleri yaşadığımız şehre, muhite, ortama, ormana, deniz kıyısına, hobilerimize, mesleğimize, bulunduğumuz trafiğe göre değişir. Her kişinin kazayla ölme yüzdesini diyorum. Eceliyle değil yani kazayla. Şimdi bu yüzdeler değişiyor. Biz bazı hareketlerimizde bunları artırıyoruz. Adrenalin iyi bir şey. İnsanı tehlike karşısında ayakta tutan, sertleştiren, diri tutan bir şey. Adrenalin bizi zaman zaman hayata döndüren bir şey. Ama adrenalinin fazlası bizi mahveden bir şey. Şimdi neden gidiyoruz biz ekstrem sporlar yani uç sporlar adı altında? Ben bir arkadaşımı kaybettim bu yamaç paraşütünde. Sesçimizdi. Bir bayram tatili gitti. Bir daha da dönmedi maalesef. Dağlara çarptı çünkü. Şimdi 2 tane enstantane getireceğim Türkiye'den. İkisi de yamaç paraşütünde oluyor. Bu sene oluyor. İkisinde de zaten ben bilmem. Ben Luna Park'ta gondola binmem yani. En son 18 yaşında bindim. Ölüyordum korkudan. Bak korkudan. Yani halen hatırlarım. Böyle Luna Park görünce Luna Park'a bakamıyorum. Bırak gondola bakmayı. Bunlar neden biliyorlar? Neden bunu yapıyorlar? Neden böyle heyecan ekstradan arıyorlar? Anlamıyorum. Şu gördüğünüze bir bakın. Bu Muğla vereceğim yer. Muğla'da yamaç paraşütü yaparken bir aksilik oluyor. Planlanılan yere inlemiyor. Allah'ın işi abi rüzgar değişiyor. Rüzgar değişince ne oluyor? Denize iniş yapmak zorunda kalıyorlar. Denize iniş yapmak zorunda kalınca ne oluyor? Biliyorsunuz denize de süratli çarpmak betona çarpmak etkisidir. Hani yumuşacık seni orada pamuklar, yaylı yataklar beklemiyor. O yüzden bakın şu anlar yaşanıyor. Allah esirgesin. Tut nefesini. Denize ineceğiz. Sakin oluyorsun. Tamamdır. Her şey yolunda. Sıkıntı yok abi ya. Tam iniş anımızda nefesimizi tutacağız, tamam mı? Tamamdır. Tekne gelecek, bizi alacak. Geliyor abi. Şu bağlantılarını açacağım şimdi. Tamam.
Buradan geçiriyorsun. Bırak nefesi. Bakıyorum abi böyle. Evet. O serbest. Diğerini de geçir. Tamam. Kaskını aç. Tut nefesini. Çok şükür çocuk kurtuldu çünkü çok sakindi. Hocanın da belki sakinliği onu ele aldı. Orada son anda kaskını aç, tut nefesini. Anam yani. Ben size yemin ediyorum kask takınca panik atak oluyorum. Çocuk bu sıkıyor ya kafamı. Artık neredeyse duşakabini kapatamayacağım yani o haldeyim. Zaten küvet insanıyım ben, duşakabini değil. Neyse buradan devam edelim. Yani bu asansör falan arkadaş burada ne oluyor? Ben bunu izledim, paylaşayım hemen sizinle dedim. Gayet sakin. Çocuk tamam, çıkarıyorum, sorun yok falan diyor. Herkes bu kadar soğukkanlı olmuyor. Mesela ne yazmış da Esra Çetin? Ne kadar sakinler, ben olsam bayılmıştım. Esracığım senin gibiler var. Bu da Fethiye. Çok sık geliyor bu soru. Cevaplamış olayım. İlayda Hanım bayıldı. Uçuştan bayıldı ama 2 dakika sonra ineceğiz. Hiç sıkıntı değil. Soruyorsunuz bayıldığımız zaman ne oluyor diye. Ayıltmaya çalışıyoruz. Ayılmazsanız bu şekilde iniş yaptırıyoruz sizi. Güvendesiniz. Asıl sıkıntı ben bayılırsam. Kadın bayılmış. Bak baygın yani baygın. Hoca video çekiyor, asıl sıkıntı ben bayılırsam diyor. Hakikaten sen bayılırsan ne olacak? Ya buna da bakar mısın? Ya arkadaşlar çok sık geliyor bu soru. Cevaplamış olayım. İlayda Hanım bayıldı. Uçuştan bayıldı ama 2 dakika sonra ineceğiz. Hiç sıkıntı değil. Soruyorsunuz bayıldığımız zaman ne oluyor diye. Allah'ım inanamıyorum ya. Orada bir bayılmanın da ne bileyim ben kontrolü kaybedip bayıldığım zaman bunun bir müdahalesi yok mu? Baygın ne kadar kalınır en fazla? Baygın nasıl iniş yapacak bu kadın vücudunu korumadan langır lungur yere? Yani neden bu riskleri alıyoruz ki biz? Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu jet skiler falan için rica ediyorum. Ayrı bir pist yapılsın denizde. Ciddi söylüyorum. İnsanların aralarına dalıyorlar. Yüzüyorsun, bottasın, bir şeydesin. Vız 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 vız. Korkudan gevşeyemiyorsun ya. Ya ama nasıl böyle yarış arabaları için ayrı parkurlar yapıldı? Bunlar da bizim aramızda dolaşmasın. Her sene felaket haberi vermekten sıkıldık. Marmaris'te geçen yazın başında, bu yazın başında geçenlerde bir tekne batmıştı, hatırlıyor musunuz? Tur teknesi. Aynen çok pahalı olduğu için tekne bakımları, çok eski olduğu için bu tekneler devamı geliyor. Maalesef. Kayıp kişinin maalesef bir cenaze var. Allah rahmet eylesin. Yani tekne 3 tarafı denizlerle çevrili bir yerde kullanılması gereken bir araç. Tekne son derece gerekli de bir araç bizim ülkemiz adına. Yunanistan'da var ya, bisiklete biner gibi herkesin bir kayığı var. Oradan oraya fırt 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 kıyıdan gidiyor. Bizde kimse adaplı usturuplu olmadığı için, liman giriş çıkışlarında yüzen insanların üstüne sürdüğü için, jet skiler milletin kafasında vızırdadığı için arkadaşlar bunu yaşayamıyoruz maalesef. Aynı şekilde Marmaris'te de bir sıkıntı yine başımıza geldi. No, 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 hang on, excuse me, no, 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 excuse me, hang on, no panic, no panic, wait 2 minutes, excuse me. Aa bak yavaş yavaş dibe çökmeye başladı. Atacağından emin olmuşlar. Evet evet yavaş yavaş çökmeye başladı. Hiç sıkıntı yok. Atlıyor insanlara. Boğulanlar olur ya. Atlasınlar bari. Size boğulanlar, kamerada aşağıda insanlar. Eyvah eyvah. Yani tabii ki her katılan yüzme bilmeyebilir. O yüzden can yeleği diye bir şey vardır. Ne olur hangi tekneye binerseniz binin, önce can yeleği nerede onu sorun. Ama burada bak Esra yazmış. Bu tekne batarken biz de orada tatil yapıyorduk. Adam yüzme bilmiyormuş, kaptanmış bir de. Kaptanın da yüzme bilmeyeni olmaz artık yani. O kadar da değil ya. En azından kaptanlık sınavı var. Benim de kaptanlık belgem var. Ben de 20 metreye kadar tekne kullanabiliyorum, 24 metreye kadar. Ama yüzme şartı var ya. Hayırdır ya.
Tövbe estağfurullah. Şimdi Türkiye'de tatil yapmak macera oldu arkadaşlar. Herkesin canı burnunda. Herkes terelelli olmuş durumda. Dün masa kavgasını vermiştim sizlere. Neredeydi yer hatırlamıyorum. Marmaris miydi? Bir yerde bir masa kavgası vermiştim. Birbirine giren insanlar restoranda masa yüzünden 5 yıldızlı otelde. Bugün de şezlong kavgası vereyim size. Bitmek bilmiyor. Yok, bakın Alanya burası. Yok, bu dünkü kavga efendim. Bir de masa kavgası. Şimdi ben anlamıyorum. Niçin şezlong ve masanın kavgası yapılır? Niçin insanlar tatile gittikleri yerde kendilerini salamazlar? Neden vazgeçemezler? Hani anlatabiliyor muyum? Nedir yani bu kadar bizi hırslı yapan? Şu şezlongda değil, bu şezlongda olsam, o şezlong benim havlumu beklemese, o masa benim havlumu, çantamı beklemese, o da yese kalksa, sonra boş bulursam ben de yesem. Ne olur arkadaşlar? Şimdi 16 günlük tatilini 5 günde bitiren, şu anda hepimiz tatil için yanıp tutuşuyoruz ya, o yüzden yapıyorum bu yayını. 16 günlük tatilini 5 günde bitiren bir arkadaş var. O da dertli yani. Tatile çıktığına bin pişman. Evdeki hesap çarşıya uymamış. Feci halde 5 gün sonunda evine dönüyor. Ben burada ne hizmet aldım? Lan ben bugün ne yaptım desem bana 2200 lira hesap ödediyorsun. Moruk, bu sabahın 3'ünde, gecenin 3'ünde beni yola çıkartan hiçbir Türk esnafına hakkım helal değil. 15 günlük tatilimde 6. günde ayrılıyorum abi. Gelmeyin kardeşim, burada bu ülkede hiçbir yere tatile gelmeyin. Bütün esnaf dolandı. Sinirli hareket eden bir insan değilimdir, tamam mı? Her zaman rasyonel hareket ederim. Benim gibi bir adamı bile bu hale getirdiler. Benim önümde daha 10 gün var. Daha Kaş'a gideceğim. Kaş'ta tatil yapacağım. Oradan Antalya'ya gideceğim. Tatil yapacağım ama dönüyorum abi. Bir gün Kuşadası'nda kaldım. 2 gün Fethiye'de kaldım. Bu esnafların dolandırıcılığı yüzünden birader. Bak, Fethiye Ölüdeniz'de bisikletimin lastiği patladı. Katlanır bisiklet. Dedim ki bir iki koltuk fazla para al benden. Arabaya koyalım. Adam bagaja koydu bisikleti. Benden 7-8 kişilik koltuk parası istedi birader. Zar zor 300 liraya düşürdüm onu. Onu geçtim. Bana kesilen bugün fişe bak birader. Fiş de değil. 2120 lira. Şu nargile menüde yoktu, tamam mı? Ben hayatımda kaç kere nargile içtim. Bana hayatımda daha 1500 liralık bir nargile getiren olmadı. Ben Bodrum'da değilim. Ölüdeniz'deyim. Ölüdeniz'de. İşletmeye ulaştım moruk. İşletmenin sahibine dedim ki bana fiş vermemişsiniz. Bak burada ne yazıyor? Mali değeri yoktur diyor. Bu bilgi fişi birader. Bunun bir geçerliliği yok. Vergi kaçırıyorlar. Yani 1500 lirayı bana saplıyor. Adamına göre muamele çekiyorlar, anladın mı? Beni zengin gördüler herhalde. Zengin zannettiler. Muamele çekiyorlar. 1500 lira nargile para yapıyorlar. Lan 1500 lira ne? Lan ben bugün ne yaptım desem bana 2200 lira hesap ödediyorsun. Bunlara bir şey olmuyor mu kardeşim ya? 2200 lira hesap ne kardeşim? Ben 2 günde burada 5500 lira para harcadım. Ulan 5500 liraya ben burada ne hizmet aldım? Ben Kaş'a da gideceğim, aynısı olacak. Kuşadası'nda da aynısı oldu. Birader ben niye o zaman 15 gün tatil yapıyorum ya? Ben bu kadar para harcayacaksam, bana yapacaklarsa ben niye tatil yapıyorum birader? Ben tatil yapmıyorum kardeşim. Lastiğim patladı diye 2200 lira bana 2 saat oturduğum mekanda ki nargilemin közünü bile koymuyorlar. Bu hesap ne lan ne? Ya nerede kardeşim? Gelmeyin arkadaşlar. Vallahi tatile çıkmayın abi. Para kazanıyorsanız bile tatile çıkmayın kardeşim ya. Bunu yapanlara hakkım helal değildir. Hepsinden de şikayetçiyim. Muğla'ya da bir daha hayatım boyunca gelmeyeceğim. İşletme bir de şikayet edeceğimi öğrendiği zaman yok diyor biz size indirim yaptık falan fistan. Bir de yalan konuşuyorlar. Dostlar, sizin de başınıza böyle olaylar geliyor mu? Yoksa siz parayı verip susuyor musunuz? Bir yorumlarda buluşalım ya. Susmuyoruz parayı verip. Biz de söylüyoruz. Ama kimi biz de böyle yani beğenirseniz falan yapıyor. Hele Alaçatı şu an yükselen trend ya arkadaşlar. Bak şu lafı çok duyuyorum. Kardeş biz burada sokaklarınızda Hacı Memiş beyaz floresanla aydınlanıyordu. İmza topladık ki sarı ışıkla aydınlansın. Hani loş, nostaljik bir havası olsun diye. Öyle bir şey yerdi. Böyle caz müzikleri yükseliyordu. Tatlı tatlı heykelcikler, antikacılar falan varken şu anda bildiğin açık pavyon olmuş durumda. Ve hesaba itiraz ettiğinde cevap ne biliyor musunuz? Böyle bir cevap olabilir mi? Burası Alaçatı. Yani hani Alaçatı burada böyle yapıştırırız hesabımı. Bilerek geldin kucağımıza mı? Gerizekalıysan buraya geliyorsun mu? Canıma değsin bu sene. Esnaf ağlıyor ama siz de bizi 3 ay iş yapıyoruz diye az dürtmediniz kardeşim. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Ev tutmaya kalkıyorsun arkadaş. Aylık ev kiraları İstanbul'dan beter. Normal 1+1 daire 70 bin lira. Daireden bahsediyorum, villa değil. 2+1'ler 90 bin lira. Villalar 100 bin civarı, tamam mı?
Yıllık peşin, yıllık peşin mecburiyeti var. Çift depozito, emlakçı, bir kira artı KDV. Anam 2 milyon eve giriyoruz. Ben yılda 2 milyon verecek olsam vasat bir evde oturmak için bir yerlerde bir şekilde ev sahibi olmam lazım. Bu sene bir şeye çok dikkat ettim. Sene başında havalı havalı konuşan emlakçılar bu Çeşme'de, Bodrum'da yıllık peşin bizde hep böyle canım benim falan diyenler var ya. Şimdi yalvarıyor. Ya Seda Hanım 4 taksiyle 3 ayda olmuyor mu falan. Ya da veririz o paraları ablacığım ayıp ediyorsun deyip evlerine girenler evden çıkaramamışlar. Şimdi yaz tatili bitti ya evi kırıp döküp çıkmış adamlar 5 kuruş ödemeden. Yani fazla paraya tamah ettikleri için kaliteli kiracı da bulamıyorlar. Çünkü kimse size yılda 2 milyon ödemez. Aklı başında kaliteli adam ödemez. Yalvarıyorum siz de ödemeyin. Ödemeyin. Olur mu? Siz de ödemeyin. Yani biz ödemezsek yıllık peşin kira bu akla mantığa aykırı kardeşim. Nerede görülmüş? Senin kiracın seni dolandırdı diye ben de potansiyel dolandırıcın mıyım senin? Ya da bir tane hasbelkader evin var diye geçimini beni tepeleyerek mi sağlayacaksın? Diye düşünüp paranız olsa dahi tutmayın bu evleri yalvarıyorum. Tutmayın. O yüzden geleceksiniz, göreceksiniz arkadaşlar. Burada yaşamın ne kadar pahalı olduğunu ve cevabında Alaçatı burası ya. Yemiyorsa gelme diyor adam sana. Hani ben senin kucağına oturmaya gelmedim ki. Ben burada kültür, sanat, eğlence, gece neler oluyor? Bu Rum köyü nasıl bir yermiş? Rüzgarı nasılmış? Belki sörf öğrenirim. Bir iki denizine girerim diye geldim. Böyle rezillik mi var yani? Yazıklar olsun diyorum kısaca. Başka da bir şey demiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben yine tur yapıyorum bu sefer. Ben böyle psişik, esoterik falan yerleri çok severim. Müthiş bir yerde ayın 7'sinde abi bir para veriyorsun bir daha da para vermiyorsun. Unutuyorsun orayı. Eğitim de alıyorsun orada. Yoga, nefes bir de enerji üçgeni var bu bölgede. Enerji piramidi diyorlar oraya. Kalacağımız otelde bir enerji piramidi var. Çünkü otelin sahibi zaten hoca. Nefes hocası, yoga hocası. Şimdi ben oteli göstermeyeceğim. Onu beni arayıp öğrenirsiniz detayları. Kayaköy'ü bilir misiniz Fethiye'de? Fethiye'ye 7 kilometre. Sanmayın ki uzayda bir yer. Ama öyle bir enerjisi var ki insanı içine çeken. Mübadele zamanı boşaltılmış bir köy burası. Bakın tüyler ürperiyor ama bir yandan da kendine çekiyor. Şimdi orada bir yaşam başladı. Ufak bir pizzacı, hoş bir restoran, küçük bir işletme. İşte ne bileyim San Diego'da CEO olup da Karaköy'e taşınıp çiftlik açan oldu. Bakın o terk edilmiş kasaba. Evin olduğu bu koca yerleşim neden kaderine terk edildi? Fethiye'ye yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Kayaköy'deyiz. Burası eski adıyla Levissi. Yamaca kurulu, birbirinin manzarasını kapatmayan yüzlerce taş evden oluşuyor. Köyün geçmişi antik döneme kadar uzansa da gördüğümüz bu yapılar 19. yüzyıla ait. 1923 yılındaki mübadeleyle Türkler buraya yerleştirildi. Ancak yeni gelen yerleşimciler yamaçtaki bu evler yerine düzlükteki tarım alanlarını tercih edince köy zamanla terk edildi. Şu an burada 500'den fazla ev, 2 büyük kilise ve şapeller bulunuyor. Evlerin her biri alt katta sarnıç olacak şekilde inşa edilmiş. Ziyaretinizde yukarı ve aşağı kilise, kızlar okulu, evlerin sarnıçları, çömlek atölyelerini görmeyi unutmayın. Burası, yaşanmışlıkların izini sürmek isteyenler için hala ayakta. Peki, sizce bu yapılar restore edilip turizme mi kazandırılmalı, yoksa bu haliyle bir hayalet köy olarak mı kalmalı? Cevapları aşağıya bekliyorum. Buraya götürüyorum sizi ayın 7'sinde 3 gece 4 gün. Denize 7 kilometre, Fethiye'nin içine 7 kilometre. Ulaşım benden zaten. Bir kere para vereceksiniz, bir daha vermiyorsunuz. Her şey dahil. Ve burada buranın eteklerinde hemen çok güzel, yani çok az yer var. Ben de burayı iyi biliyorum. O yüzden bir yer ayarladım. 7 ile 10 arası. 7 Eylül, 10 Eylül. Fethiye zaten sıcak bir yer olduğu için 7-10 Eylül muhteşem oluyor. 3 gece 4 gün. Dalaman'a 40 dakika. Hava uçakla gelecekseniz ya da arabanızla istediğiniz yerden gelin. Şimdi buranın özelliği burada 500 tane ev var. Ama arkadaş adamlar bir mimari yapmış.
500 tane ev olup da biri diğerinin manzarasını kapamaz mı? Kapamıyor. Biz olsak kavga. Yani buraya diktin, onu diktin, katı indir, çağırın belediyeyi, inşaatı durdurun, yıktırın falan oluruz. Adamlar 110 yıl önce bir yer yapıyor arkadaş. Birbirinin manzarasını kapamıyor. 500 ev. Bu olağanüstü bir zeka. Ayrıca 500'ün de hiçbiri kapamıyor bu arada birbirinin manzarasını. Neden yamaca yapıyorlar? Türkler gelir gelmez ovaya saldırıyor. Yamaca yapıyorlar ki ovayı ekip biçip para kazanabilsinler, karınlarını doyursunlar. Bizler ovaya yerleşiyoruz, sonra parasız kalıyoruz. Keçimizi, oğlağımızı, koyunumuzu nerede otlatacağız diye düşünüyoruz. Ama orası artık turizm bölgesi oldu tabii, evrildi ve turizm bölgesi oldu. Şimdi insanların yamaçlara 19. yüzyılda ev yapma nedeni budur. Düz yerleri ekip biçmek ve oradan para kazanmak, paraya çevirmek. Şimdi buranın hemen dibinde, buranın içinde yani bizim gideceğimiz otel. Hemen şu eteklerde gündüz burayı gezeceğiz. Burada nefis bir pizzacı var, orada pizza yiyeceğiz. İşte bir kafe var, bir restoran var. Az, öz, güzel, müthiş, yaşanmışlık. Bir kitap var, Kanatsız Kuşlar. Louis de Bernier. Kanatsız Kuşlar diye bulursunuz. Bu köyün hikayesini anlatıyor bir Fransız yazar. Mübadele zamanı burada yaşayan Rumların nasıl ülkelerine gönderildiğini ve Türklerin burayı beğenmediği hikayesi. İnanılmaz ayrılıklar, aşklar, üzüntüler, ailenin gömüleri, işte bir daha geri geliriz diye bıraktığı falan. Ne hikayeler var orada. O kitabı çok öneriyorum. Kanatsız Kuşları mutlaka okuyun. Yıllar önce okuyup buradan çok etkilenmiştim. Yerleşmeyi bile düşünüyorum aslında buraya. Sevdim ben burayı. Denizi de düz. Denize de çok yakın. Denize de gireceğiz. 7 kilometre hepsi aşağıda. Orada meşhur bir gemiciler koyu var. Dümdüz harika bir koy. 7-10 mutluluk kampı ilk defa Alaçatı'da değil, Fethiye Kayaköy'de. Çünkü ben de artık Alaçatı'dan çıkıp şu güzellikleri görmek, 100 yıllık dense de efendim 19. yüzyılın başlarında tarihi eserler bulunuyor bu köyün içinde. Sarnıçlar, kiliseler, kızlar okulu, bayağı medeni bir yermiş zamanında. İşte bu yamaca sizleri götüreceğim. Bana buradaki telefon numarasından başvurabilirsiniz. Direkt buraya 7 Eylül'de gelmek istiyorsanız. Güzel bir grubuz ama küçük bir grubuz. Çünkü herkesle tek tek ilgileniyor gruplarımızda, bizim kamplarımızda. Nefesimiz, sağlığımız, sıhhatimiz, hocamız, dostlarımız. 100 kişi gitmiyoruz bir yere. Butik otel seçiyoruz o yüzden de. Zaten burada tahmin edeceğiniz gibi 5 yıldızlı otel yok ve istemeyiz de. Olmasın da. Bu videoyu hazırlayan arkadaş büyük otel açılsın mı böyle yerlerde demiş. Asla. Neden 500 tane ev 100 yıl önce birbirinin manzarasını kapamayarak buraya dizilmişken biz gelip burayı mahvediyoruz ki yani? Açılmasın. Korunsun bu. Korunsun benim ülkem. Ben bir de çok şanslı hissediyorum. Ben burayı görebileceğim mesela. Benden sonraki nesil görebilecek mi böyle bir yeri bu ülkede? Sanmıyorum. Keşfedilecek ve yine yağmalanacak diye düşünüyorum. Keşfedilmeden gelin benimle o yüzden. Ve eğer bir şey öğrenmeden uyumak istemiyorsanız, yeni dostlar edinmek istiyorsanız, bunlar reklam değil, bunlar benim kendi oluşumlarım, kendimi anlatan yerler. Kendi fikirlerim olduğu için kendi kanalımda söylediğim şeyler. Ayon Kulübe'de bekliyorum. Yani çok yalnızız ya. Yalnızlık berbat bir şey. Arkadaşımız, kocamız olsa da yalnızız bazen. Çünkü bizi anlamıyorlar. Evin içinde yan odada ve arkadaşın var geyikte, arkadaşın var kocası var, arkadaşın var sevgilisi var. O yalnızlığı paylaşmak, bir de boş muhabbetten sıkılıp bir şey öğrenmeden uyumayacağım demek istiyorsanız sizden en büyük ricam Ayon Kulübe gelip hayatınızı değiştirmeniz efendim. Buranın çünkü geleceğinin iyi olmasını istiyorum. Çünkü tek amacımız kişisel gelişim, eğitim, birikim ve bir şey öğrenmeden uyumamak ve üslup. Buradan doldurabilirsiniz ya da yine o telefon numarasından beni bulabilirsiniz. Ayda 1000 lira yıllık peşin alıyoruz, onu söyleyeyim. Çünkü zaten bir film seyretmek, bir kitap kulübü bitiyor 4 haftada yani. Ve muhasebeciler 1000 lira 1000 lira herkese her ay her şeyi kesmekten sıkılır. Yani 2 kahve parasını mazur görün bize de. Bekliyoruz. Bu tatlı sohbetlere sizin de katılmanızı. Benim sevdiğim insanların buradan bana cevap verebilmesini istiyorum. YouTube o demek. Troll demek değil. Seni sevmeyen insanların gelip sana hakaret etmesi demek değil.
Umurunda olmayan insanlara cevap vermek demek değil. YouTube. Yani senin kanalın. Seni beğenen, seni isteyen insanlara burada bir seçki sunmak. Yani benim anlamadığım şey, sevmediğim hiçbir şeyin başında beni oturtamazsın ya. 10 saniye oturmam. 10 saniye. O yüzden işte benim de bu artık 25. yılım doldu. 30'a doğru gidiyoruz meslekte. Hepimiz birbirimizin ne olduğunu biliriz bu sektörde. Gelin hep beraber bir şeylere burada adım atalım. Ayon'da bir şey öğrenmeden uyumayalım. Kadınlar özellikle çok ilgi gösteriyor. Ben de buna daha çok seviniyorum. Çünkü erkekleri kadınlar yetiştiriyor. Kadını bu kadar hevesli bir toplumun tek sıkıntısı kendine layık erkek bulamamak maalesef. Kadınlar bu kadar gelişince erkekler tabii onlara layık olamıyor. Çünkü onlar kişisel gelişim değil, kişisel başka şeylere bakıyorlar. Ama biz gelişelim ki evlatlarımıza faydamız olsun. Sizleri çok seviyorum. Güzel bir hafta sonu geçirin. Bugün böyle light bir gündem yaptık. Yarın annemi ararız, sürpriz. Çünkü seviyorum onu işletmeyi. Geçen gün annemi aradım. Daha doğrusu annem beni arayıp durdu. Açtım telefonu. Çok beğenmişsiniz muhabbetimizi ve 10 gün oluyor. 10 gün önce miydi? 2 hafta önce miydi? Onu kestirdim, short yaptırdım. Aradı, açtım, yayında olduğumu söylemiyorum. Bana neler anlatıyor. Yarın da ararız. Bugün cumartesi pazarına gidecekti Alaçatı'da. Anılarını anlatır bize. Hatta belki şey var, onu da tavsiye edeyim size. Benim güldüren şeyleri tavsiye etmeyi seviyorum. Instagram'da bir baba kız var, Melisa ve babası. Babası böyle çok tatlı ama hafif huysuz. Kız çok şeker, habire gülüyor. O da ikizler burcu. Onların ikisinin diyaloglarına bayılıyorum. Cüneyt Özdemir falan da çıkarmıştı onları, çok hoş. Yani öyle bir şey olabilir belki. Ben de onlardan kopya çekebilirim. Evet, Kayaköy çok güzel bir yer. İnşallah korunur. Korunması için biz de tanıtıp koruyalım. Sizleri bekliyorum efendim. Kayaköy Mutluluk ve Yalnızlar Kampı. Tatil için kimsenin keyfini beklemeyin. Ay kocam izin alamadı. Ay arkadaşım nezle oldu. Ay kaynanın gilleri geliyormuş falan. Alın bavulu, beni arayın. Yeni arkadaşlar orada hazır. Bütün kız arkadaşlarınız orada sizi bekliyor. Hoşça kalın efendim. Yani hanımlar için söylüyorum. Daha çok hanımlar seviyor ve hanımlar bekliyor arkadaşlarının tatile çıkmak için. Orada arkadaşlarınız var efendim. Hiç canınızı sıkmayın. Tarihinizi ayarlayın, gelin. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın.